Herkese selamlar, ben Fuat Diri. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni seriyle Arnavutluğun 2002. videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda Arnavutluğun başkenti Tiran'dayım. Bir önceki videoya biraz kötü başladık, yani ülkeye biraz kötü başladık. Yani üzerimde kötü ruhlar var, o kötü ruhları bir önceki videonun sonlarına doğru, yani dün akşam ben atmaya çalıştım. Dün akşam iyice dinlendim, erkenden uyudum. Saat 8-9 gibi uyudum ve güne bomba gibi başladım. Bu videoda sizlere Tiran'a geldiğinizde gezmeniz gereken yerleri göstereceğim. Fiyatları göstereceğim. Günlük yaşamı göstereceğim. Yani aklınıza gelebilecek, benim de aklıma gelebilecek her şeyi sizlere göstermeye çalışacağım ve dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız Arnavutluk serisinin 2. videosu başlasın. Balkanların kalbinde yer alan Arnavutluk, Adriyatik ve İyon denizlerine kıyısı, dağları, gölleri ve tarihiyle yüzyıllardır dikkat çeken bir coğrafya. Bir yanda Osmanlı izleri, bir yanda modern Avrupa'nın yükselen yüzü. Ve bu ülkenin kalbi her adımıyla farklı bir hikaye anlatan başkent Tiran. Renkli binaları, canlı meydanları, geçmişin izlerini taşıyan camileri ve kiliseleriyle ziyaretçilerine hem doğunun hem batının ruhunu hissettiriyor. Bugün sizlerle birlikte Tiran'ın sokaklarını adım adım gezecek, tarihinden kültürüne, lezzetlerinden günlük yaşamına kadar keşfe çıkacağız. Hazırsanız Arnavutluğun başkentine yolculuğumuz başlıyor. Şu anda Tiran'ın kalbi olan Skenderbeg Meydanı'ndayım. Öncelikle burayı anlatmadan önce nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir, hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim, kendime geldim. Bir önceki videoyu izleyenler beni biliyorlar. Başıma gelmedik şeyler kalmadı. Bir önceki videoyu izlerseniz anlarsınız. Tekrardan anlatmak istemiyorum fakat özet geçeceğim. Bilet aldım, biletim yandı bir şekilde. Vize olayları çıktı aktarmalı olduğu için. 4.000 lira zarara girdim. Ondan sonra eSIM falan uğraştım. Uygulama indirdim. 60 dolar oraya verdim. O da boşa gitti. Çalışmadı. Maalesef kötü başladık ama kötü devam etmeyecek tabii ki. Ve güne başlıyoruz. Tiran serisi başlıyor. Tiran'ı sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Buraları gezeceğim. Ufak bir rota çizdim. Güzel yerler göstereceğim sizlere. Fakat şunu da söyleyeyim sizlere. Tiran'da para harcamadan Tiran'ı gezmeye çalışacağım. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Yani çoğu yer ücretsiz, bazı yerler ücretli, müze falan var, giriş ücretleri var. Bunlar çok böyle uçuk bir rakam değilse o yerlere girip sizlere o yerleri göstereceğim. Ben yemeği saymıyorum, zaten günlük bir öğün yemek yiyorum ben bildiğiniz üzere. Bugün bir öğün yemek yiyeceğim. Fiyatlar biraz pahalı geldi bana, bilmiyorum. Bu videoda onu da göstereceğim sizlere. Pahalı mı değil mi hep beraber karar veririz. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Şu anda dediğim gibi Tiran'ın kalbi olan Skenderbeg Meydanı'ndayım. Skenderbeg kimdir? Skenderbeg Tiran'ın ulusal kahramanı olan bir kişi. Yani hemen şöyle arkamda önümde gördüğünüz heykel ulusal kahraman Skenderbeg'e aitmiş. Heykelin karşısında Skenderbeg Meydanı. Bu meydan da ülkenin tarihini, kültürünü ve modern yüzünü bir arada gösteriyor. Herkesin yolu buraya düşüyor. Bu Skenderbeg Meydanı'na düşüyor gördüğünüz üzere. Benim Tiran'da dikkatimi çeken ilk şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bu modern binalar, hani bu yapılar benim çok dikkatimi çekti. Şöyle burada bir tane yapı var. Yani ilginç bir mimarisi var binaların. Şöyle hemen kutu şeklinde sanki üst üste koyulmuş bir bina yapısı. Gerçekten çok güzel. Yani dikkat çekiyor. Şurada bir tane bina var ve şu arkada da bir tane bina var. Birkaç tane bina var öyle yapıda. Ethem Bey Camisi var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Önce dışını göstereyim, sonra içini sizlere göstereceğim. Neden bu camiye geldim? Bu cami diğer camilerden farklı kılan arkadaşlar, içeride resim motifleri var normalde. Bu resim motiflerini camilerde görmek imkansız. Yani camilerde manzara resmi görmek neredeyse imkansız. Bakın yukarıda büyük bir ihtimalle Tiran'ı böyle resmetmişler. Üstünde de Arapça bir yazı var. 1235 mi yazıyor? Yani benim anladığım kadarıyla biraz biliyorum. Orta Doğu'yu geze geze öğrenmiştim de. 1, 2, 3 ve şöyle işaret 7 mi? 7 mi 8 miydi? Bunu hep şaşırıyorum. Böyle ve böyle oluyor ve 1237 ya da 1238.
Bakın açılış saatleri var. Saat 9'da açılıyor, 12'de kapanıyor. Öğle arasına giriyor, 1.30'da açılıyor, 3.30'da kapanış. Bak caminin içerisini gösteriyorum sizlere şu anda. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Camiye girdiğinizde bakın orada bir görevli var. Eğer şorta geldiyseniz sizlere böyle bir şey veriyor. Buraya girdiğinizde sizlere bağış yapmanızı istiyor. Bu bağış zorunlu mu değil mi bilmiyorum ama her gelen 2 euro, 1 euro falan atıyor kutuya. Orada bir tane küçük bağış sandığı var. Şöyle gördüğünüz üzere doğa, dağ, şehir motifleriyle, resimlerle süslemişler. Ben daha önce hiçbir camide böyle şeyler görmemiştim. Böyle bir şeyi hiç görmedim arkadaşlar. O yüzden Ethem Bey Camisi'ne geldim. Diğer camilerden farklı kılan bu, dediğim gibi böyle resimlerle süslü olması. İçerisi öyleydi. İçeride bağış yapmak zorunlu mu bilmiyorum ama her gelenden bağış aldı. Ben yapmadım bir şey vermedim. Direkt etrafı gösterdim, çıktım. Neredeyse her yer birbirine yakın. Hemen şu arka taraftan geldim. Orada bir saat kulesi var. Onun arkasından böyle geldim. Bu tarafta böyle barlar, kafeler ve restoranlar var. Şöyle gördüğünüz gibi insanlar burada kahvelerini içiyorlar, alkol içiyorlar, bira içiyorlar, yemek yiyorlar. Şöyle sizlere buradaki fiyatları da göstereyim. Şöyle Korça Dark dedikleri, Tirana vesaire, bunlar bira olması gerekiyor. Korça birası, Korça. Tiran birası var böyle. Buranın birası 300. Yani 3 euro. 3 euro. En ucuz 3 eurodan başlıyor. En pahalı 5,5 euroya kadar çıkıyor. Şöyle şarap var. Kırmızı şarap 3 euro. Fiyatlar bu şekilde. Bakın burada da fiyatları yazıyor. 2,5 eurodan başlıyor hatta. 2 euro var. Bir nokta tost bu. Tost olması gerekiyor. Korça burada da var. Korça 3 eurodan başlıyor. 4,5 euroya kadar çıkıyor. Sandviç 8 euro. En pahalısı 2000. Yani 20 euro. Bu da farklı bir şey, mix. Burada insanlar arkadaşlarıyla, sevdikleriyle gelip burada bir şeyler içiyorlar. Kahve içiyorlar, bira içiyorlar, yemek yiyorlar. Bu şekilde, yani sabah saatleri olmasına rağmen gene kalabalık yani. Şu anda akşamüstü olsaydı neyse derdim, kalabalık olması normal derdim ama sabah bu kadar kalabalık olduğunu görmek beni şaşırttı açıkçası. Bu kadar kalabalığı beklemiyordum. Boyacılar var, abi ayakkabı falan boyuyor. Markette fiyatlar yazıyorsa böyle bir fiyatları göstereyim sizlere. İçeceklere bakalım. Red Bull 1,5 euro diyelim. Küçük bir market ya. Şu cipsin fiyatı 2 euro diyelim, aynen. Patos 2 euroymuş. 197 gram. Burası bildiğiniz küçük bir bakkal, çok karışık. Benim kafam karıştı. Neyi göstereceğimi bilemedim. Burada sütler var, sütler. 2 euro da diyelim, 1,5 euro var. 1 euro diyelim buna. Şöyle 1 eurodan başlıyor sütler. 1,3 euro. İçeride kafam karıştı. Hani böyle bir bayağı her şey karışmış, birbirine girmiş. Bir önceki videoda da göstermiştim. Margarita pizza 4,5 euro diyelim. Aynen 4,5 euro. Bu arada arkadaşlar 1 euro 96 leki. Yani leki Arnavutluk para birimi leki olarak geçiyor. 1 euro 96. Ben direkt 100 lekiden hesaplıyorum. O yüzden buna 4,5 euro diyorum. İçecek 1,5 eurodan başlıyor. 2 euroya çıkıyor. En pahalısı 2 euro. Burada da hamburgerler var. Hamburger 2,5 eurodan başlıyor. Şöyle 6 euroya falan çıkıyor. Burada da pizza var. 2,5 eurodan başlıyor. Şu anda benim sağ tarafımda vallahi ilk defa bir araç yol vermedi bana. Çok şaşırdım buna. Sağ tarafımda pazar var. Pazar İri. Pazar İri olarak geçiyor. Yeni pazar olarak geçiyor. Orayı bir önceki videoda gösterdim. Turistik bir pazar. Yine oraya gidelim. Varsa ufak bir şeyler, ucuz bir şeyler denemek istiyorum. Ben dün görmedim. Dün geç olduğundan dolayı belki yoktu. Bugün daha sabah saatleri, belki bir şeyler görürüz, yeriz. Bakın burada tezgahlar kurulmuş. Hemen kafenin karşısında böyle yolun kenarında hem tezgahlar var hem insanlar geçiyor, alışveriş yapıyorlar. Esnaf burada da çalışıyor. Gördüğünüz gibi günlük yaşam arkadaşlar, sizlere Tiran'daki günlük yaşamı gösteriyorum. Yani insanların günlük yaşamı bu şekilde. Limonun kilosu 1,5 euro. Buraya geldiğinizde euro getirmeniz gerekiyor nakit veya dolar getirmedim, ben euro getirdim.
kart geçiyormuş sanırım. Ben daha böyle detaylı bir şekilde araştırmadım onu. Kart geçtiğini biliyorum. Ben bir tane buraya gelen bir Türk'le tanıştım. O da İstanbul'dan gelmiş. Kartla ödeme yaptılar. Otobüse kartla ödeme yaptılar. Sanırım kart geçiyor. Bilginiz olsun. Daha canlı bugün. Sabah erken saatleri olduğu için. Sabah erken saatleri diyorum fakat şu anda saat 11. Arnavutluk Türkiye'den 1 saat geride. Şu an 11 ise sizde Türkiye'de şu anda 12. Bakın böyle güzel güzel dizayn edilmiş meyveler. Rengarenk hediyelik eşyalar var böyle. Her yerde hediyelik eşyalar satıyorlar. Ben yolda da dükkanları gördüm. Magnetler 2 Euro'dan başlıyor sanırım. Yine de birilerine soracağız. Kaç Euro'dan başlıyorsa. How much price one magnet? 2. 1 Euro'ya yokmuş. Yani 1 Euro'ya magnet yokmuş. 2 Euro'dan başlıyor. Tiran yazısı var böyle. Tiran şehri var. Arnavutluk bayrakları var. Magnetler. Hello. How much price one magnet? 3 Euro. 3 euro. 3 Euro. 3 euro kadar. 3 Euro'dan başlıyor burada da. Vallahi hediyelik eşyalar çok pahalıymış ya. 3 Euro bence çok fazla. Bakın şöyle kaseler var. El yapımı bunlar. Bunlar elle işliyorlar. Çiziyorlar, şey yapıyorlar. Boyuyorlar. Pahalı ama bunlar ya. Bunları bence fiyatlarını bile sormaya gerek yok ama ben bir örnek olsun diye bir tanesini sorayım. Hangisini sorayım böyle güzel olan bir şeyi. Mesela bu kupa bardağını falan sorabiliriz aslında. Şunu böyle sorabiliriz. Hello. How much price? How much price? 7. Okay, thank you. 7 dolarmış. 7 dolar. Kamerayı görmek istemiyorlar. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yemekle alakalı hiçbir şey yok. Böyle hani bizim alışık olduğumuz sağda solda salaş tezgahlar yok. Yemek yapanlar, ne bileyim kebap satanlar. Ah Orta Doğu ne güzeldi ya. Orta Asya ne güzeldi. Asya tarafına gitmem gerekiyor arkadaşlar. Benim o taraflarda daha çok böyle enerjim yükseliyor. Daha çok mutlu oluyorum. Daha bir enerji. Okey. Anlamadım. Burası turistik bir pazar ama ikinci tepkiyi yedik. No. Kamera yasak. Valla ben genel olarak şöyle söyleyeyim kendi düşüncelerimi. İkinci günümde insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Çok samimi gelmedi bana. Bilmiyorum. Hediyelik eşya, full hediyelik eşya, formalar falan var. Böyle. Şöyle bir iç sokağa geldim. Pazardan çıktım. Şöyle pazar hemen karşımızda. Köşede bir börekçi var. Ben internetten araştırdığımda Arnavut böreği çok meşhurmuş burada. Bir Arnavut böreğini yiyeceğim bir tane. Ne kadarmış? Gösterelim bakalım. Bakın burası da ne yazıyordu? Börek. Börek töre. Şu an bu gördüğünüz börek peynirli ve ıspanaklıymış. Hem peynirli hem ıspanaklı. Peynirle ıspanağı karıştırmışlar. Şöyle göstereyim. Ispanak daha fazla gibi. Suyla beraber, küçük suyla beraber 1,5 Euro'ya tekabül etti. Şöyle kocaman bir börek. Sabah kahvaltıda yapmamıştım. Hiçbir şey yemedim. Şöyle bismillah diyerekten afiyet olsun. Peynirin tadı çok güzel. Yoğun peynir tadı alıyorum şu anda. Bakın arkadaşlar lokantalarda şöyle menüler yazıyor. Bakın pilav yazıyor, fasulye yazıyor, paça kembe yani, tas kebabı, biftek, böyle tava me porosikos yazıyor. Kele paça falan yazıyor. Küçük bir lokanta. Şöyle şu sokağa girelim, sizlere böyle sokakları göstermek istiyorum, arka sokakları. Bakın böyle sağda solda meyveler satıyor abiler. Burada da pazar devam ediyor. O az önce girdiğimiz pazar turistik bir pazar. Şimdi mahallenin pazarına girdik sanırım. Böyle sağda sollarda küçük dükkanlar var, manavlar var. Meyve satıyorlar, sebze satıyorlar. Biraz Tiran tarihinden bahsetmek istiyorum. Tiran 1614 yılında Osmanlı valisi Süleyman Paşa tarafından küçük bir kasaba olarak kurulmuş. Cami, hamam ve fırın inşa ederek burayı bir yerleşim merkezi haline getirmiş o dönem. Yüzyıllar boyunca Osmanlı etkisiyle büyüyen bir şehir. Tiran, bağımsızlık ilanından sonra yani 1920'de Arnavutluğun başkenti olarak seçildi Tiran. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Enver Hoca'nın katı komünist rejimiyle Tiran uzun yıllar kapalı ve tek düze bir şehir olarak kaldı. 1990'larda rejim çökmesiyle birlikte şehir
büyük bir dönüşüm geçirmiş. Yani gri binalar renklendirmiş. Kültürel hayat canlanmış. Bugün Tiran hem Osmanlı'dan kalma mirasıyla hem de modern yüzüyle Balkanların en genç ve hareketli başkentleri arasında dikkat çekiyor Tiran. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Bunkart sığınaklarına geldik. Şöyle etrafını göstereyim sizlere. Şehrin merkezinde yapılmış eski nükleer sığınak bunlar. Burası girişi gördüğünüz gibi. Diğer girişi yani çıkışı diğer taraftan gördüğünüz. Oradan çıkıyorsunuz. Buradan girip diğer taraftan çıkıyorsunuz. Komünist dönemin baskılarını anlatan etkileyici bir müze olarak geçiyor. İçinde işte videolarla anlatılan şeyler var. O dönemde neler yaşandığını gösteren fotoğraflar, dijital video vesaire var. Sığınaklarda odacıklar var. İçeriye giremedim ben. 9 euro vermek istemedim arkadaşlar. 9 euro çok fazla geldi bana. Bir gecelik hostel parasını buraya vermek istemedim. Sığınaklar işte. Bu da sığınağın çıkışı. Şöyle göstereyim. Bakın buradan insanlar o diğer taraftan girip buradan çıkıyorlar. Hani ben elimden geldiğince para harcamadan Tiran'ı gezmeye çalışacağım. Arnavutluğu gezmeye çalışacağım. Yani en minimize etmeye çalışıyorum harcamalarımı. Sizlerden ricam bana destek olmanız, videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız. Varsa düşünceleriniz bu videoyla hakkında yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Bir de yorumu sola kaydırdığınızda HP puanı var. Bana HP puanı verebilirsiniz. Abi çok güzel araçlar var burada ya. Mesela şu gördüğünüz siyah araç benim hayalimdeki araç. Bakın şöyle yolda şunları böyle yapmışlar. Bankların üstünde oturan, duvarın üstünde oturan böyle demirden heykeller yapmışlar. Buradan Tiran böyle görünüyor. Burası Enver Hoca için yapılmış anıt yapısıydı o dönem. Şu anda kültür merkezine dönüştürülmüş. Gençlerin vakit geçirdiği, modern etkinliklerin yapıldığı bir mekan haline gelmiş burası ve turistik bir yer. İnsanlar buraya geliyor. Manzarayı seyrediyorlar. Tiran manzarasını gördüğünüz gibi. Vallahi buraya çıkabilen yaşlı insanlara helal olsun. Ben buraya çıkana kadar nefesim kesildi. Yani şu yarı yola geldiğimde biraz soluklandım. Öyle çıktım yukarı. Ama gördüğünüz üzere yaşlı insanlar çıkıyor. Vallahi helal olsun ne diyeyim. Ben şu anda yürüyerek her yeri geziyorum. Hiç taksi, toplu taşıma kullanmadım. Burada taksiler var fakat hiç araştırmadım. Hani taksiler ne kadar, taksi şey yapabiliyor muyuz diyerekten. Ama onu soracağım. Sizler için soracağım. Belki buraya geldiğinizde araba falan kiralayabilirsiniz. Belki de taksiyle yolunuza devam edeceksiniz. Türkiye'den gelenler genellikle araç kiralıyorlar. Uçakta biriyle tanışmıştım. Onlar da araç kiralamışlar birkaç günlüğüne. Araç kiralayıp sağa solu geziyorlar. 30, 40, 50 kilometre yakın olan yerlere gidip geliyorlar. Ve benzin, dizel 1,5 euro. Biraz Sovyet ülkesine falan benzettim burayı. Böyle Sovyet havası var sanki insanlarda ve caddelerde. Yollar tertemiz. Yani böyle bisiklet yolu falan, insanlar bisiklet yolunda yürümüyorlar. Bakın bisiklet yolunda insanlar yok. Çok güzel ya, yerlerde hiç çöp yok yani. Bir tane bile çöp görmedim daha. Tertemiz bir şehir. Bir de başkent arkadaşlar, yani bu kadar da olsun değil mi? Başkentiyiz. Arnavutluğun en önemli şehrindeyiz. Yani olsun bu kadardı. Bakın arkadaşlar, örnek olsun diyerekten ben bir tane arkadaki taksiye sordum. Burada taksilerde şey yazıyor, bakın böyle clean taksi yazıyor. Bazı taksilerde normal sarı taksiler var böyle. Değişiyor şeyler, herhalde birkaç tane uygulama olması gerekiyor. Bilmiyorum, bakmadım. Ama örnek olsun diye şoföre şey sordum. 1 kilometre 2,5-3 euro dedi bana. Yani 1 kilometre için 2,5-3 euro alıyormuş müşterilerden. Ama uygulamada daha ucuz olabilir. Yani tahminimce 1,5 euro olması gerekiyor. Tahminimce 1 kilometre için. Bilmiyorum. Dediğim gibi ben hostele 9 euro ödüyorum. 7 euro da hostel bulabilirsiniz. Tek başınıza geldiyseniz eğer. Fakat normal otelde ben kalmak istiyorum diyorsanız da bu böyle 15-20 euroya, 25 euroya falan çıkıyor. 20 euroya bulabilirsiniz otel. Hostel değil bu arada. Ya hosteller de var böyle 20 euroya, 18 euroya pahalı hosteller de var. Bilginiz olsun.
Hani 2 kişi geliyorsanız, mesela ben arkadaşlara denk geldim ya, Türkiye'den gelen arkadaşlara, onlar bir ev tutmuşlar 2000 liraya gecelik, kişi başı 1000 lira, yani kişi başı 25 dolar falan herhalde, 25 dolara ev tutmuşlar kişi başı. Şu anda Grand Park diye bir parka geldim. Buranın adı Parkui Mat, ücretsiz bir park. Sadece etrafı ve sesi dinleyin. Büyük bir gölet varmış, yapay bir göletmiş. Oraya doğru gidiyorum, orayı göstereceğim sizlere. Bakın arkadaşlar, parka girdiğimden beri o kadar huzur içindeyim ki, yani böyle bir huzur hissi oldu bende. Sadece böcek, kuş ve bisiklet, az insanların sesi var. Doğanın sesi var. Şehirden uzaklaştıkça şehirdeki korna ve araba sesleri de azalmaya başladı. Bakın sadece insanlar var. Bizim maalesef parklarımızda sürekli vın vın diye motorlar geçiyor. Ve yani o doğanın, ormanın bütün atmosferi ve huzurunu bozuyor o ses. Köpeğiyle gelmiş. Hangi böyle güzel bir köpek var. Hello. Hi. Halk buraya gelip burada spor yapıyor. Çocuklar burada oyun oynuyorlar. Çocuk parkı var içeride. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp bence günlük yaşamı gözlemleyebiliriz burada. Gölete doğru gidiyorum. Göletin orada oturacağım. Orada biraz dinleneceğim. Ayaklarımda derman kalmadı. Göl kenarına geldim. Burası tamamen yapay bir göl ama çok büyükmüş ya. Bence şehrin böyle kalabalığından, pek bir kaos yok ama kaosundan kaçmak için çok güzel bir yer. Yani biraz yürüdüm. Bir 10 dakikamı falan aldı herhalde. Girdikten sonra 10 dakika yürüdüm. Gölün kenarına geldim. Böyle etrafta oturma yerleri var, kafeler var, çay yerleri var şöyle. Yukarıda biraz oturacağım. Abiler sokak müzisyenliği yapıyorlar. Vallahi ben böyle yaklaşık yarım saat 40 dakika onların yanında oturdum. Onları dinledim. Böyle bir uzaklara falan da daldım arada. Gelenler oynuyordu, gidenler oynuyordu. Para bırakanlar falan vardı destek amaçlı. Gayet güzel çalıyorlar. Ben çok etkilendim. Hele o klarnetçi abi muhteşem çalıyordu ya. Videoyu bitireceğim. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Gezilecek başka yer kalmadı. Gene bakacağım, eğer gezilecek başka farklı görmeniz gereken, benim görmem gereken yerler varsa Tiran'da, onları ilerleyen videolarda da çekebilirim. Belki bir sonraki videoda çekerim. Bunu daha detaylı bakacağım. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Varsa yorumlarınız, yoruma yazarsanız çok sevinirim bu videonun altına. Sola kaydırdığınızda IP puanı verebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Beni motive ediyor. Motivasyon açısından iyi geliyor bana ve kanalımın etkileşimi açısından da çok iyi geliyor. Başkaları sizin sayenizde beni keşfetmiş oluyor. Bilginiz olsun, tamamen ücretsiz yaptığınız şeyler. Şimdiden ellerinize sağlık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.